Merhaba dostlar, ben Alper Konuralp. Dinozorlarla Kafa Ütüleme'nin 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde her zaman olduğu gibi sevgili dostum Burak Selim Şemyurt da karşımda. Bu bölümde önümüzdeki 5 yıl hangi alanlara eğilelim başlığını konuşuyor olacağız. Bakalım yani bizim aklımızda tabii bir şeyler var. Bunlar geleceğe dair belki öngörü olarak düşünebilirsiniz ama çok da hani gerçek olacak şeylermiş gibi de düşünmeyebiliriz. Çünkü her an her şey değişebiliyor. Yapay zeka bugün o da olmaz ya bunu da yapamazlar dediğimiz her şeyi yapmaya başladı. O yüzden bunları tam görebilmek mümkün değil ama hani en azından önümüzde bir yol olması lazım. O yolda da herkesin bir yürümesi gerekiyor diye düşünüyorum. Değil mi hocam? Sen ne dersin? Evet evet yani aslında kafalar karışık hocam. Öyle Ya, diyebiliriz belki de. kesinlikle. Herkes de Kesinlikle. şu anda yani çok hype olan şeyler var tabii ki. En başta da yapay zeka geliyor. Biz her program hani yapay zeka harici bir şey bahsetmeye çalışsak da pek mümkün değil tabii ki. Çok fazla artık içimize girdi. İş dünyamıza yayıldı diye düşünüyorum. Bir şeye baktım da oraya takıldım biraz. Şimdi bu konudan önce şöyle bir baktım kütüphanede neler var diye. Geleceğin Meslekleri diye bir kitap var abi. Bu daha önce belki okumuş arkadaşlar vardır. Tavsiye ederim. Ee, Deniz Kılıç Hoca'yı ben hani şahsen tanıyorum. Profesör hocamız işte o Şebnem Özdemir'le birlikte yazdılar. O da doçent doktor diye biliyorum şu anda. Ee, Ona baktım 2019 baskısı bu kitap. İçinde yaklaşık böyle 150 tane falan meslek öngörüsü var geleceğe dair. Hmm. Ve bir liste vardı. O listede işte böyle yaklaşık 20 meslek yapay zeka kelimesiyle başlıyor. Yani hangisi Oo. şimdi mesela örtüşüyor tekrardan bir değerlendirin vesaire dedim öngörülerini. Onlar da çünkü kitabın şeyinde kaynakçı kısmında bayağı ciddi şeyler var, atıflar var referans. Yani çok ciddi bir araştırma yapılmış. Hmm. O yüzden güvenilir bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Şurada görmüştüm. Neredeydi bir dakika? Mesela dijital stratejist, yapay zeka tabanlı dijital stratejist ama Hmm. daha güzel bir tane vardı. Yapay zeka teknolojisi kolaylaştırıcısı, fasilitatör mü diyelim? Fasilitasyonu Olabilir, yapan. evet. Yani şimdi mesela Aynen. şey geliyor aklıma. Birçok şirketin yazılım ürünü gerçekten hani çok devasa büyük. Biz de onlardan birisiyiz. Legacy sistemler. En çok zorlandığımız şey modernize etme noktaları. Hani çok bayağı maliyet çıkartabiliyor. Geçiş yapmalar vesaireler. Mesela bu tip hızlandırıcılar da mesela yani hangisine geçeceğim, nasıl geçeceğim, ne yapacağım? Yani mesela işte yazıyorsun modele, beklediğin cevapları alamıyorsun ya da hemen alamıyorsun. Hı hı. Uğraşıyorsun, kızıyorsun, sinirleniyorsun. Ya bu ne Hı böyle hı. falan diyorsun. Sonra işte bilmediğin bir kavram ortaya çıkıyor işte ne diyelim işte geçen gün konuştuğumuz bu Retrieval Augmented Generation geliyor Hı işte hı. oradan bu sefer embeddingler işte şimdi unuttum şeylerin adlarını okuyorum ben de öğrenmeye çalışıyorum da hani vektör database'lere MCP'ler falan işleyip mı? Hı, evet. MCP'ler yani şey Hı ilişkisel contentleri daha tutarlı hale getirmek için halüsinasyonları azaltmak için önden yapacağın dil modeline daha gitmeden hani datanı eğitip biraz daha eğitip ehlileştirip diyelim doğru sonuçta bir sürü şey var yani. Mesela o geçişleri nasıl kesinlikle. yapacağını bilemediği için bence o bir aklımda bu alan var. Yani bu geçiş ve Evet. modernizasyonda yapay zekayı araçlarını şey yapacak. O yüzden şey diye düşünüyorum. Ondan sonra da sözü sana bırakayım ben. Ee, Bizim mesela yapay zeka araçlarını hani kullanmayı iyi şekilde öğrenmemiz ama öğrenirken sanki çıktığı teyit edebileceğimiz kadar bilgiye sahip olmak. Doğru noktaya varabildim mi? Bunu nasıl ölçeceğim? Veya bunu ölçmek için bir metodoloji geliştirmem gerekiyorsa mesela test yapış şekli değişecek belki de. Hani yapay zeka test ettirmek değil de yapay zekayı gerçekten kendi metriklerimizde, kendi domainimiz içerisinde istediğimiz noktaya getirebiliyor muyum? Bana o faydayı getirebilecek şey, düzene getirebilecek mesela bunlar diyorum diye düşünüyorum.
Böyle benim de kafam karışık abi, gördüğün gibi. Çok kafa karıştırıcı bir konu ya. Evet, çok haklısın hocam ama yani senin söylediğinden açıkçası ben şunu duydum ya. Bilgisayar mühendisi olacak sanki bu. Yani Evet. çünkü ya şu anda Çok iyi yaptığımız işi düşünürsek biz müşteriden veya analistten gelen bir request'i alıp ben bunu nasıl bilgisayara anlatırımı düşünüp bir plan yapıp sonra da o planın bir programlama dilindeki karşılığını yazıyoruz ve onu derliyoruz. Yani bu yaptığımız gerçekten bir translate işlemi esasında ama tam böyle birebir translate'in dışında ya bu böyle olur veya bu akış esasında bilgisayarda şöyle yapılması gerekir deyip bir çevirim yapıyoruz ve bunu bilgisayara söylüyoruz. Şimdi senin söylemiş olduğun işte o yapay zekaya doğru promptu verebilmek de bence aynı. Sadece konuştuğumuz veya orada altta yazdığımız dil bir C++ dili ve C Sharp dili, Rust dili, JavaScript veya TypeScript gibi dil olmak yerine bildiğimiz konuşma diline dönüşüyor. Ama yine biz bunları bu şeyi alıp request'i alıp bu ister'i alıp o istere göre yapılması gerekenleri veya yapılabilecekleri çıkartıp belki bunları optimize de edip sonuçta yazılım geliştirme sadece duyduğun şeyi alıp birebir aynısını yazmak değil ki, biz bir çözüm mimarıyız. Kişi bize bir problemden bahsediyor. Bu isterle onu ifade ediyor. Bir problemi söylüyor. O çözüm mimarı olarak da biz bunu arka tarafta şu komponentleri kullanarak yapmamız lazım. İşte şu layer'a şunu yazmamız lazım şeklinde düşünerek yazıyoruz şu anki kodları ama yapay zekada da 3 aşağı 5 yukarı aynı durum var. Yani ben bunu konteksin içine nasıl yazarım veya yapay zekanın bunu doğru anlayabilmesi için nasıl yazarımı gerçekten düşünüyoruz. Yani ben az önce söylediğin çok doğru, anlamıyor bazı şeyleri, aptal yine anlamadı diye kızıyorum ama sonuçta o bir makina. Evet, yani ben demek ki ona doğru anlatamamışım. Doğru anlatamadığım için de o da yanlış yapmış. Yani burada kızılacak bir şey varsa kesinlikle kendimize kızmamız lazım. Çünkü yapay zekada olsa hepsi bir araç. Biz bu araçları doğru şekilde kullanabilirsek istediğimiz sonucu alırız. Doğru şekilde kullanamazsak doğal olarak onlar da hata yapacaktır. Yanlışlıkla parmağımızı kesecektir mesela. Yani o yaşadığımız şeyler, çekiçte yaşıyoruz biz bunu. Yanlış vurduğunda parmak gidebiliyor. O yüzden yani bu kaçınılmaz bir şey gibi ve kesinlikle yani yapay zeka bizim düşünce standardımıza biraz daha uzak. Yani bizim kadar engin düşünebilme, derin düşünebilme ve bizim insanın harcadığı enerjiyle bunu yapabilmesi zaten şu an için hayal. Yani gerçekten bizi geçen bir şeyin bizden daha verimli ve daha geniş düşünebiliyor olması lazım ama bir de milyarlarca insan var. Bu kadar insanın da kopyasını oluşturmak biraz zor. Ya bunlardan hareketle yapay zeka bir süre daha bizim yanımızda, belki bir adım arkamızda olacak gibi. Çünkü tam olarak yani birçok şey görüyoruz. Şimdi yapılanlara baktığımızda çok iyi kod yazıyor, çok iyi şunu yapıyor ama yaratıcılık yok ki. Yani o yaratıcılığı katan çoğunlukla insan veya insan olması lazım. Tabii bu noktada senin söylediğin ikinci konu da çok önemli bence. Bunları ben nasıl doğrulayacağım? Çünkü hani konunun ilk kısmı doğru promptu yapay zekaya verebilmekse, İkinci kısmı da yapay zekanın çıktısını doğrulamak. Çünkü herkes biliyordur, yapay zeka araçlarının en altında, her yerde gözükecek yerde, yani en altta olmayabilir. Yapay zeka hata yapabilir. Lütfen iki kere kontrol ediniz diyor. Yani demek ki biz de aldığımız prompt sonucunu direktman kullanamayacağız. O yüzden bunu denememiz, test etmemiz, kontrol etmemiz lazım. Yani bunu doğru kontrol edebilmek için de eğer bu bir programlama çıktısı olarak
bir kod olarak geliyorsa o kodu anlayabilmemiz lazım. Yani şunu demek istiyorum. Biz bir süre daha programlama yapmıyor olsak dahi, kendimiz kod yazmıyor olsak dahi mutlaka programlama dilleriyle çalışıyor olacağız. Çünkü bir önceki canlı yayında da konuşmuştuk. Yapay zekanın yapabileceklerinden hareketle ileriki dönemde yapay zeka esasında bütün işi execute eden hale geldiğinde programa da ihtiyaç kalmayacak. Biz o zaman program yazmayacağız ki. Yapay zeka kendisi söylediğimiz şeyi yapıyor olacak. Ama şu anda onu yapabilmesi için yeterli bir şeyi yok, alanı yok. Yeterli bir konteksi yok veya o kadar bir zekası yok diyebiliriz. O olmadığı için de bunun programsal karşılığını yapıp onu execute ediyor. Bir sonraki aşamada veya belki iki sonraki aşamada söylediğimiz şeyi kendisi execute ediyor olacak. Bunun için bir şey yapmaya gerek kalmayacak. Bir şeyler yazmaya, kod yazmaya gerek kalmayacak. Hani bunu video kısmında da biraz konuşmuştuk. Videolar da o anda direktman yapay zeka tarafından oluşturulacak. Onlar şu anda mesela video görüntüleri oluşturulsa da biraz zaman kaybıyla oluşuyor. İşte bir 7 saniyelik bir şey için 1 dakika 2 dakika uğraşıyor. Tabii bu 7 saniye 7 saniyede üretebilir hale geldikten sonra real time'da da yapabilir noktaya gelecek ve o zaman bazı şeyler değişecek. Ama insanın yapay zeka ile bu ilişkisi bence bir süre daha devam edecek ve etmek zorunda. Yani yapay zekanın tam olarak her şeyi doğru yapamadığını bildiğimiz için bunu söylüyorum. Hani belki de yarın bir şeyler değişecek. O zaman farklı düşünmeye başlayabiliriz ama şu an için benim görebildiğim, ki seninkiyle aynı, bir süre daha yapay zekayı biz araç olarak kullanmaya devam edeceğiz ama hani burada bir başka soru geliyor aklıma. Hadi tamam diyelim biz 20 küsür senelik deneyimi olan 2 tane profesyoneliz. Burada bir noktaya geldik. Acaba yeni junior arkadaşlarımız ne yapacak? Onların hayatında ne olacak? Ya bu önemli sorulardan bir tanesi. Ne dersin hocam? Var mı senin burada söyleyebileceğin bir şey? Yani işte senin dediğin gibi abi, sonuçta çıktıları anlayacak kadar bile olsa en azından koddan anlamak gerekiyor. Çünkü mesela bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda, hani seninle birlikte de yaptığımız çalışmalarda ne yapıyoruz? Hani bir takım mesela işte çok eski sistemleri modernize etme noktasında doğru şekilde kullanarak bir çıktı alıyoruz ama çıktıyı mutlaka bir gözle kontrol ediyoruz, review ediyoruz ve hatta yetmiyor. Çeşitli araçlara veriyoruz, işte SonarQube'a veriyoruz. Mesela teknik borçlar buluyor orada. Hani sonuçta tam güvenemiyorsun. Elinde SonarQube de olmayabilir. Bu tip bir araç da olmayabilir. Dolayısıyla yazdığında anlaması lazım. Şimdi mesela şu çok kolay. İyi bir doküman yazabilirseniz bir A4 formatında örneğin, yani düzgün bir Türkçe ile veya işte İngilizce ile fark etmez hangi dil olursa olsun ama grameriniz düzgün olduğunda kendi isteğinizi net anlatacağınız, mesela basit bir oyun tasarım dokümanı yazdınız diyelim ki, game design document, ve bunu popüler modellerden bir tanesine, ajanlardan bir tanesine verdik. Sony'ye veya işte Gemini'ye verdik diyelim ki. Ve dedik ki bu dokümana bak, her platformda oynanabilecek sadece HTML ve JavaScript'ten oluşan bir oyun yaz dedik. Yani denediğimiz için bunları tabii biliyoruz. Hani çıktı veriyor ve oyun oynanıyor. Çok güzel. Her yerde de çalıştırıyorsunuz. Ama mesela JavaScript'te iyi olan birisi gelip bakıyor koda. Spagetti kod, yani mesela çok karmaşık. Yani hangi model olursa olsun yani çalışıyor ama bu yine ileriye teknik borç bırakmayacak. Hatta daha da fazla teknik borç bırakabilir denetimsiz olursa. Sıkıntı. Dolayısıyla yeni mezunun da anlaması lazım yazılan şeyi, bence okuyabilmesi. Yazmıyorsa bile bu giderek azalıyor zaten. Hani otomatik editörlerdeki kod tamamlayıcı asistanlar o kadar başarılı bir noktaya geldi ki ben hani 3-4 sene oldu herhalde GitHub'ın VS Code'daki hani kod tamamlama, hani anlayıp ne yazmak istediğini, işte for döngüsü yazmaya çalışıyor, anlayıp Evet. IntelliSense'i hani ilk gördüğümüzde herkes şaşırmıştı, belki wow falan demiştik, ne oluyor, ama şu an geldiği noktada
Ben mesela bazen kendi çalışmalarımda testler için mesela datalara ihtiyaç duyuyorum. İşte basit bir belki JSON dosyasına ihtiyacım var. İçerisinde sample data olacak. Bir iki tane kafamdan yazıyorum hani tahminli. Sonra otomatik tamamlayıcı bana öyle güzel öneriler sunuyor ki. Ha, bu da olabilir, bu da olabilir. Yani bir yere gidip eskisi gibi ücretsiz bu hani REST API'ler olur. JSON çekersiniz falan. Hani hiç bakmıyorum bile. Hani orada bana Faker'lar vardı. evet 50-60 satır yeterli oluyor. Buraya doğru gidiyor ister istemez. İnsan da bu kolaylığı seviyor. Ama yine de bu şeyi değiştirmiyor yani. Baktığımız şeyi anlamalıyız. Yani nasıl çalıştığını bilmek gerekiyor saatin her şekilde. İyi bir saatçi olacaksanız, saat ustası olacaksınız diye düşünüyorum. Ama işte orada açmak istediğim parantez şu. Bunu bilinçsiz yapan da çok olacak. Yani denetimden kaçan da çok uygulama olacak ve dünya çapındaki kod tabanı bence daha fazla, daha hızlı ivmeyle büyüyecek. Hani o eksponansiyel olarak daha artışı olacak. Çünkü şu anda ciddi anlamda yapay zeka araçlarında kod üreten çok şey var. Var. Ortam var. Evet. Bunlar denetimden kaçtıkça da bu sefer bunları optimize etme. Yani mesela nasıl optimize etme? Bir teknik borç temizleme şeyi daha. Optimize etme yani geçen hani bir yazı hatta kulaklığı çınlasın sevgili muhtarip önermişti. İşte Cloudy'yi paralel çalıştırıp birkaç tane ajanı Rust ile C compiler'ı hani yazdırıyor ama maliyet $20,000 çıkmış ve hani test sonuçlarında da şey kırıldığı çok yer var falan. Ama bunu yazısını yazan, bu yazıyı yazabilen kişi, yani bu testi yazabilen kişi hakikaten hani C derleyiciler, Rust vesaire hani paralel çalıştırmak, hani session'ları farklı olan agent'ları, o bile ayrı bir meziyet. Bunu yapmış. Yani Evet. o bilgiye sahip birisinin yazdığı bir yazıdan bahsediyorum. Böyle hani anlıyor olmak lazım. Bilinçsiz kullanmamak lazım. Ama junior'ların işi biraz da şundan dolayı zor hocam. Bence orada bir yönlendirme yapmak gerekebilir. Yeni mezunlar çok tedirgin tabii bu konularda. Evet. Bilmiyorum hani nasıl tavsiyelerin olur? Ya hocam çok haklısın söylediklerinde. Ya hala da az önce de söyledim ya, yani gelişecek çok yeri var yapay zekanın. O yüzden de insanın bir şekilde elinin üstünde olması lazım. Ve bu sırada da çoğunlukla işte seniorların daha işi kolay. Çünkü zaten bildikleri, yıllarca üzerinde çalıştıkları şeylerin doğrulamasını, hani biz şöyle yapıyorduk değil mi? Yani yanımızda çalışan arkadaşlar var ya bize PR'larla geliyorlar ya başka bir problem vardır, onu çözemiyor. Abi bunu nasıl çözeceğiz diye sormaya geliyor ve orada yönlendiriyorsun. Şimdi elinde bu sefer de hani buradan bildiğimiz bir bilgiyle yapay zekayı da bu şekilde yaklaşıp onun doğru şeyler yaptırmaya yönlendirme şansımız çok yüksek. Orada yani senior tarafında olan arkadaşların çok büyük bir artısı var. Ama junior arkadaşların da kendilerini geliştirmeleri lazım. Yani Jensen Huang, Nvidia'nın CEO'su veya işte Sam Altman gibi kişilerin söyledikleri artık kodlama yapmaya gerek yok lafını kimse kafasına takmasın. Kodlama yapmaya dün de ihtiyacımız vardı, bugün de ihtiyacımız var. Yakın bir gelecekte de bence hala daha ihtiyacımız olacak. Çünkü yapay zeka ne kadar öğretirseniz öğretin tam olarak kodlamayı öğrenmiyor. GitHub'taki açık kaynaklarda bulduklarını öğreniyor. Tamam, o GitHub'taki açık kaynaklarda çok iyi kodlama altyapısı olan yerler de var. Ama bir sürü de yarım kalmış proje var. Benim bile yarım kalmış projelerim orada durabiliyor veya şu anda üzerinde çalışmadığım, deneme için yaptığım, spagetti yapıp sonra düzeltirim diye düşünüp bıraktığım kodlar da var orada. Bunlarla eğitiliyor. Yani gerçek anlamda, gerçek dünyada çalışan, mission critical diyeceğimiz bir uygulamanın kodu büyük ihtimalle cloud'un veya diğer yapay zeka motorlarının arkasında yok. Bilmiyor bunu. Bilmediği için de böyle saçma kodlar yazabiliyor. Hani yani bunu gördüğümde bunu bir junior mı yazmış diyebileceğim kodlar ürettiğini görüyorum. Düzeltmeye çalışmaya
uğraşıyoruz ondan sonra. Yani ya promptla düzeltmeye çalışıyoruz ya da ya bu gerizekalı yapamamış ben yazayım deyip içine girmek zorunda kalıyoruz. Bu bir junior için de geçerli. Yani eğer bir junior arkadaş programlama yapmayı unutursa o zaman burada kendisini yapay zekaya teslim etmiş olacak. Bence bu yapılmaması gereken şeylerden biri. Kesinlikle yapay zekayı kullanmayın demiyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Yani öyle söyleyeyim, mümkün değil böyle bir şey. Ama yapay zekayı doğru kullanalım. Ne olabilir? Yapay zeka ile bir şeylerden birinde söylemiştim. İngilizce öğrenmek için yapay zekayı kullanabiliriz diye bir örnek vermiştim. Hangi bölümümüzde olduğunu hatırlamıyorum ama kodlama öğrenmek için de yapay zekayı kullanmamız lazım. Yapay zekaya hani şu algoritmayı nasıl yazarız diye sorabiliriz. Ondan bir şeyler sonucu direkt almak yerine hani bunu nasıl çözerim bana anlat demek çok daha iyi olacaktır ve sizi geliştirecektir. Yani kod yazma pratiklerinizi, kod yazma alıştırmalarınızı bırakmamanız lazım. Projelerle çalışmayı öğrenmeniz lazım. Çünkü deneme yapmanız gerekiyor. Kod yazmanız gerekiyor. O kodunda bir bakacaksınız. Benim şu an bile kullandığım şey önce bir spagetti yazıp sonra kodun tamamına bakmak birçok şeyi değiştirebiliyor. Tamam bazı şeyler artık bizde otomatik hale geldiği için ya bunu öyle değil de şöyle yapalım deyip kodu zaten biraz optimum yazıyoruz ama tamamını gördükten sonra ya bu birleşebilirmiş, şunu şöyle yapabilirmişiz diye aklınıza çok farklı şeyler de gelebiliyor. O yüzden sürekli tekrar yapmak, sürekli denemek gerçekten bence en önemli şeylerden biri. Yapay zeka yazıyor diye kod yazmayı bırakmamamız lazım ki senin en sevdiğim özelliklerinden biri farklı farklı dilleri de deneyimlemen. O da çok önemli. Ben o kadar çok fazla giremiyorum. Yani takıldığım birkaç tane dil var. Onların içinde debeleniyorum. Onlarla bir şeyler yapmak istiyorum ama farklı diller öğrenmek de şey gibi işte yani İngilizcenin yanında Fransızca da Almanca da öğreneyim demekle aynı şey bence. O yüzden o taraflarda da bir şeyler yapmamız lazım. Yani benim önerim kesinlikle junior arkadaşların yapay zeka ile beraber ne yapabileceklerine bakmaları lazım. Yapay zekayı öne alıp arkasından ben koşacağım değil, onunla beraber neler yapabilirim? Çünkü şu anda bizim yaptığımız şey de yapay zekaya kod yazdırıp onu denetlemek veya yapay zekanın doğru kod yazmasını sağlamak. Eğer biz gideceğiz yerimize yeni arkadaşlar gelecekse, yeni junior arkadaşlar seniorlığa doğru gideceklerse onlar da aynı şeyi yapacaklar şu dönem için. Bir süre daha böyle yapacaklar ve kendilerini bu şekilde eğitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Tabii İleride ne olur onu bilemiyorum ama en azından yakın zamanda karşımızdaki problem yapay zekayı verimli olarak kullanabilmemiz olacak. Bu arada da kesinlikle kodlamayı unutmadan bunu yapmamız gerekecek. Yani bence böyle, bilemiyorum. Evet evet, ben de katılıyorum hocam sana. Yani kodlamayı bırakmamak lazım. Farklı disiplinleri de çalışmak lazım. Farklı programlama dillerine yaklaşımları. Her programlama dili bir sonrakine ya da birisine ilham olmuş. Yani esinlenmiş. Yani Rust'ın pek çok özelliği o Camel'dan geliyor. Zig'in işte pek çok özelliği başka fonksiyonel dillerden alıyor, C'den vesaire gibi. Aslında orayı sevdiği zaman insan hoşuna da gidiyor yaptığı şey. Hani sonuçta bu işten keyif de almak lazım. Yani yazılımdan, Kesinlikle. programcılıktan. Onun en doğru yolunun tamamen her şeyi yapay zeka asistanına bırakmak olduğunu düşünmüyorum. Yani tam aksine bizim de hani böyle challenge'larla işi biraz hiç o olmadan ben mesela sık sık şey pratiği yapmaya çalışıyorum. VS Code'daki Copilot'ı tomato timer gibi kullanmaya çalışıyorum. Hani duraksatma seçeneği var. İşte 25 dakikaya ayarlıyorum. IntelliSense'ler hiç çalışmıyor. Kapalı. Yine hani bir browser açık. Orada bakacağım kodlar falan var. Ama en azından hani otomatik tamamlamıyor. Biraz daha hani kendim yazmaya çalışıyorum, ediyorum. Yani şart mı değil. Hani açınca çatır çutur tamamlıyor. Ama orada da şöyle bir fark oluşuyor.
Mesela kodlamayı ya işte kullandığı dili çok iyi bilmeyen birisi ilk öneriyi kabul edip devam edebilir. Ama o kabul ettiği ilk öneri en ideal yaklaşımı olmayabilir kodun. Ve Olmayabilir. Evet. dolayısıyla hani onu daha iyi bilen birisi, kendini daha iyi donatmış olan o dilde biraz daha iyileştirmek için bir şeyler isteyebilir. O soruyu sormak da bir meziyet. Cevabını alana kadar veya o cevabı yaptırana kadar veya sen yapamıyorsun, çekil kenara ben yazacağım diye onu yazabiliyor olmak da bir meziyet. Çünkü bir süre sonra yani sadece bütün direksiyonu oraya bırakınca çok büyük ihtimalle bizim de bazı beyin hücreleri, hani hafıza hücreleri kapanabilir, gevşeyebilir. Unutabiliriz yani çok basit bir değişken tanımı bile zorlanabiliriz yani diye düşünüyorum. Aynen. Aynen. Evet. Hocam 26 Kas dakika olmuş. hafızası evet. Arada es verdim Aynen. ama. Olsun hocam. Yani kas hafızası gibi beyni de çalıştırmak lazım biliyorsunuz. Alzheimer gibi farklı hastalıkları engellemek için de kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Kullanmadığınız kas zayıflar. Eğer programlama geliştirmeyi kullanmazsanız, yapmazsanız o kaslarınız zayıflayacaktır. Deneyim zaten bizim çoğunlukla hayatımızda kullandığımız şey. Çünkü aynı problemi herkes çözebilir ama orada bir senior'ın avantajı onun belki benzerini, birebir aynısı olmasa bile bir benzerini veya çok yakınını veya olabilecek bir şeyi öncesinde yaşadıysa bu buradan oluyordur deyip ilerleyip çözebilmesi. Bu gerçekten bize yani senior olarak düşündüğünüz kişilere veya işte bizim edindiğimiz tecrübenin bir faydası bu. Problemleri daha hızlı çözebilmek. Onu sağlayabilmek için de mutlaka bu işin içerisine girmek gerekiyor. O yüzden bence kimse kodlama yapmayı bırakmasın daha. Bir süre daha bu bizim hayatımızda olacak gibi gözüküyor ki şunu düşünebilirsiniz. Yapay zeka araçları yok abi ben bunu kodlamadan da kendim çalıştırırım diyene kadar önümüzde kodlama duracak. Çünkü şu an bir şey yap diyorsun. Tamam abi ben bunu yapayım diyor. Bir bakıyorsun arkada kod yazmış. Kodu çalıştırıyor. Yani o bitene kadar burada kesinlikle bizim bu noktadaki çalışmalarımız değişmeyecektir. Ya burada konuşacak çok daha konumuz var bence ama olabildiğince kısa kesmeye çalıştığımız, kısa bölümler yapmaya çalıştığımız için bence bu bölümde bu kadar yeterli. Daha başka konuşacağımız konuları birkaç bölüm sonra belki bir süre sonra tekrardan masaya yatırıp bunun haricindeki konuları da orada konuşabiliriz diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyim hocam. O zaman bugün 30 dakikanın altında kalarak bir başarıyla evet. Programımızı kapatabiliriz. Herkese çok güzel bir gün dileyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.